İnsanoğlu, geçmişten bu yana birçok tehdit altında günümüze kadar geldi. Var oldukça da bu tehditler sürmeye devam edecek. Fakat bu seferki tehditler bir dönüm noktası olabilecek cinsten. İnsanoğlu bu tehditlerin kimler tarafından gerçekleştirildiğini bildiği halde maalesef elinden hiçbir şey gelmiyor. Çünkü insanlar yapay kıyamete zorlanıp kontrol altında tutulmaya çalışılıyor. Peki bizi hangi durumlarla kontrol altına almaya çalışıyorlar? Hadi başlayalım. Şu an dünyanın gündemini oldukça meşgul eden ve tüm insanlığın tedirgin olduğu koronavirüs salgınından bahsedelim. Virüsün Wuhan şehrinde ortaya çıkması tesadüf değil aslında. Wuhan'ı önemli yapan şey ise şehirden geçen ve diğer büyük şehirleri birbirine bağlayan onlarca demiryolu, otoyol ve yollar. Ayrıca Orta Çin'in siyasi, ekonomik, mali, kültürel, eğitim ve ulaşım merkezi olmasıdır. İpek Yolu diye tabir ettiğimiz ticaret yolunun önemli bir ayağını oluşturmakta. Geçmişte de vahşi hayvan ticaretinin yapıldığı bir yer olarak kayıtlarda yer almaktadır. İşte bu önemli özelliklerin etkisiyle bu şehirde 700 yıl önce sıçanlar ya da pirelerden çıktığı düşünülen Yersinia pestis adlı bakterinin insanlara bulaştığı bir salgın hastalık patlak vermiş ve İpek Yolu aracılığıyla bu salgın Orta Doğu'ya, oradan Türkiye'ye, daha sonra da Avrupa'ya yayılarak 450 milyonluk dünya nüfusunun 150 milyonunu 30 yıl içinde ortadan kaldırmıştır. Bu salgın dünyada bu zamana kadar çıkan salgınlar içinde en etkili olanıdır. Bu dönemde salgın kendiliğinden ortaya çıksa da günümüzde çıkan salgınlar pek masum görünmemektedir. Koronavirüs ailesinden olan SARS ve ondan sonra ortaya çıkan MERS hastalığının mutasyona uğrayarak 2019 yılının Aralık ayında tekrar ortaya çıkması tüm dünyayı tedirgin etmişti. Hızlı yayılma özelliği ve 14 günlük kuluçka sürecinde hastalığın teşhis edilemiyor oluşu, hastalığın yayılmasında en büyük handikap olarak görülmekteydi. Bu hastalıktan dolayı Çin tamamıyla karantina altına alınacak duruma geldi ve Türkiye dahil birçok ülke Çin'e uçuşları yasakladı. Hastalığın kuluçka süresince fark edilememesinden dolayı diğer ülkelere seyahat edenlerde bu belirtiler baş gösterince dünya alarma geçti. Hastalığın bulaştığı insan sayısının her geçen gün artması ve Fransa'daki ünlü Pasteur Enstitüsü ve Alman Araştırma Bakanlığı dünyayı titreten salgın için hazırlanacak aşının ortaya çıkarılmasının aylar alabileceğini duyurmuştu. Fakat nasıl olduysa bu açıklamalardan saatler sonra uzmanlar hastalığı 15 dakikada teşhis edebilecek bir test geliştirildiğini, daha sonraki saatlerde ise tedavinin bulunduğunu ve iyileşen insanlar olduğuna dair açıklamalar yapmaya başladılar. Bahsedilen tedavi yöntemi aşı değildi. HIV ve grip için kullanılan ilaçların karışımı ile tedavi gerçekleştirilmişti. Tedavide anti-HIV ilaçları lopinavir ve ritonavir ile grip ilacı oseltamivir'in karışım olarak kullanıldığı bilgisi paylaşılmıştı. Evet, bu bilgi önemliydi. Az sonra vereceğim bilgiler bu virüsün kontrollü olarak yayıldığının göstergesi ve ortaya atılan teorileri doğrular nitelikteydi. İşte ortaya atılan ilk senaryo. Wuhan'daki laboratuvarlarda biyomühendislik çalışmaları yapılarak bu virüsün geliştirildiğine dair ortaya iddialar atılmaktadır. İlginç olan virüsün genetik yapısı incelendiğinde diğer koronavirüslerinde olmayan farklı bir gen bölgesinin olması ve bunların HIV virüsündekilerine çok benziyor oluştu. Az önce verdiğim bilgi burada öne çıkıyor. Tedavinin yanıt verdiği ilaçlar ne tesadüftür ki HIV ve grip ilaçları. Bu da biyomühendislik çalışması olduğu tezini kuvvetlendiriyor. Söz konusu virüsü dünyaya bir tehdit unsuru olarak kullanmayı düşünen Çin, sanırım kendi kazdığı kuyuya kendisi düştü ve virüs kendi ülkesinde yayılmaya başladı. CRISPR-Cas9 teknolojisinin ortaya çıkmasıyla genetik çalışmaların kolaylaşması, kötü niyetli kişilerin virüslerin genetik yapısına müdahale ederek bir tehdit unsuruna, dolayısıyla gelecekte biyolojik savaşların olabileceği izlenimini şimdiden ortaya çıkarıyor. Bir başka korkutucu teori ise Çin'de öldürücü virüs daha ortaya çıkmadan 6 ay önce paylaşılan şu tweette saklıydı. Amerika, Çin'e bir uçak dolusu biyolojik silah gönderdi. Yakında Çin'de salgın hastalıklar başlayabilir. Şunu da unutmasınlar ki yeryüzünde bir Türk varsa umut var demektir. Bu tweet önemliydi. Neden mi? Çünkü bu tweetten 5 ay sonra Amerika'da Gates Vakfı'nın
virüsün Çin'in Wuhan bölgesinden yayılıp dünyayı saracağını simülasyonla göstermiş olmasıydı. Bu kadar da rastlantı olabilir mi diyebilirsiniz. Ancak daha da ilginç olanı, bu virüs daha ortada yokken bu vakıf virüs için yapılacak ilacın patentini bile almış. Bilim sitesi Activist Post, Gates Vakfı çalışması ile ilgili aktardığı bilgilerde raporun 18 Ekim 2019 günü New York kent merkezinde yapılan Etkinlik 201'de yayınlandığını belirtmişti. Etkinlik 201, Dünya Ekonomik Forumu ve Bill and Melinda Gates Vakfı ile ortaklığı olan John Hopkins Sağlık Güvenliği Merkezi'nin ev sahipliğinde düzenlenen yüksek düzeyli bir pandemi çalışması. Koronavirüsle ilgili pandemik simülasyon çalışması, söz konusu virüsten ötürü Çin'in Wuhan bölgesinde ilk hastalık vakasının bildirilmesinden yaklaşık 6 hafta önce yapılmıştı. Böyle şeylere inanıyorsanız rastlantının böylesi diyebilirsiniz. Bir diğer etkileyici bağlantı, Bill and Melinda Gates Vakfı'nın koronavirüs salgınına ilişkin pandemik simülasyona sadece katılmak ve kurgulanmasına yardımcı olmakla kalmaması, aynı zamanda ölümcül koronavirüs için patent sahibi ve şimdiki krizi çözmek içinse bir aşı üzerinde çalışmakta olan gruba fon sağlamakta olmasıdır. Burada da inanılması zor bir rastlantı var. Bu raporda simülasyona katılan Acil Epidemik Kurulu'nun üyelerinden birkaç isim vermek gerekirse aralarında belli başlı bankaların, Birleşmiş Milletler'in, Bill and Melinda Gates Vakfı'nın, Johnson & Johnson'ın, lojistik güç merkezlerinin temsilcilerinin yer aldığı içeriden çekilmiş bazı görüntüler bulunmaktadır. Bu simülasyon tam da bu uygulama için kurgulanmış yeni raporlara da kapsamaktadır. Bu nokta özellikle aklınızda bulunsun. Şu anda dünya çapında gerçekleşmekte olan koronavirüs salgını ile ilgili olarak görmekte olduğumuz raporlara ürpertici biçimde benzemektedir. Öte yandan Microsoft'un patronu Bill Gates'in hastalık modelleme enstitüsü, 1918 salgınında 50 milyon insanı öldüren hastalık gibi yeni bir grip hastalığının bugün 6 ayda 30 milyon insanı öldüreceğini iddia etmişti. Massachusetts Tıp Derneği ve New England Tıp Dergisi tarafından düzenlenen etkinlikte dünya savaşa hazırlandığı gibi yeni bir salgın için de hazırlanmalı denilmişti. Görüldüğü üzere süper güçler birbiri üzerinde hakimiyet kurmak adına biyolojik savaş için hazırlıklar yapıyor ve bununla birlikte ortaya çıkacak kelebek etkisiyle kaos çıkartıp bundan faydalanmaya çalışıyor. Çin'de insanlar korkudan evcil hayvanlarını pencereden aşağı atmaya başladı. İtalya'da meydana gelen ırkçı saldırılar sanki bunun bir başlangıcı gibi. Dünya gerçekten garip bir yer olmaya başladı. Evet, bu verdiğim bilgiler dışında şimdi anlatacaklarım komplo hikayelerinden çok daha önemli. Japonya'da deprem olduğunda ve Avustralya'da orman yangınları çıktığında Çinliler bu duruma çok sevinmişlerdi. Fakat Wuhan'da bu virüs ortaya çıktığındaysa Çinli biri şöyle bir tweet atmıştı. Wuhan'da soykırım istiyorum. Üstelik bu tweet'i 26 bin kişi beğenmişti. Bu anlattıklarım şu açıdan önemli. Çin hükümeti milyonlarca Uygur Türk'ünü tutuklayıp Nazilerin esir kampına yerleştirdiğinde Çinlilerin Çin hükümetine karşı tepkisi aferin olmuştu. Şu an Hubei eyaletinde 10 şehir esir kampları gibi oldu. Bu kamplardan çıkış yapmak isteyenlerse vuruluyor. Uygurların şehir içinde özgürce dolaşması yasaklanmıştı. Çinlilere de aynısı oldu. Uygurlar yapacakları yolculuklardan önce denetlemeden geçerdi. Şu an tüm Çinlilere yolculuk öncesi mecburi denetleme var. Çin halkı Hong Kong halkına hakaret ederek korkaklar protesto gösterilerinin maskesi çıkmıyorlar demişti. Hatta bunun için Çin hükümeti bir kanun çıkararak Hong Kong'da maske takılmasını yasaklamıştı. Şu an Çin'de herkes maske takıyor. Hatta bazıları takacak maske bile bulamıyor. Çin hükümeti Müslüman Uygurlara domuz eti yemeyi mecbur kılmıştı. Şimdi domuz eti fiyatı çok pahalı, artık kendileri dahi domuz eti alamıyorlar. Çin hükümeti Uygur Türklerinin bayramlarını kutlamasını yasaklamıştı. Şu an Çinliler kendi bayramlarını ancak sosyal medyadan kutlayabiliyorlar. Evet, görüldüğü üzere bu hastalık Çinliler için ibret alınması gereken birçok detay barındırıyor. Kardeşlerimize buradan selam olsun. Allah yardımcınız olsun. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.